Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Hem sizin hem benim en çok beklediğiniz inceleme ile beraberiz. Fiyat performans olarak herkese önerdiğim Asus TUF A15'i sizin için satın aldım. Yani test için gelmiş bir inceleme ürünü değil, kendim cebimden vererek aldım. Tüm artı ve eksileriyle deneyimlerimden bahsedeceğim. Öncelikle bu tarz laptop incelemelerinin devamı tamamen size bağlı. O yüzden videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Başından sonuna kadar atlamadan izlemenizi öneriyorum. Gerçekten çok önemli detaylardan bahsedeceğim. Ve son bölümde Asus TUF alınır mı alınmaz mı fiyatına oranla bir not verip güzel bir özet geçeceğim. Şimdi ilk olarak kutu açılımıyla başlayalım. Bilgisayarı aldığımızda her noktada TUF Gaming detayları bizleri karşılıyor. Güvenlik bandını bıçak yardımıyla kesip tek elle kutuyu rahatlıkla açabiliyoruz. İlk olarak laptopumuzun kendisi, okumadığımız kitapçıklar, kullanım kılavuzu ve en önemli detay 240 Watt hızlı şarj adaptörü kutudan çıkıyor. Laptopu elime aldığımda ilk izlenim açısından oldukça kaliteli bir hissiyat veriyor. Burada üst kapakta metal bir yapıya yer verilmiş. Kasanın diğer detayları da plastik olarak önümüze çıkıyor. Fakat Asus TUF A15'i rakiplerinden ayıran en önemli detaylardan biri kesinlikle malzeme kalitesi. Hem iç yüzeyi hem de arka yüzeyde esneme yapmayan ciddi anlamda dayanıklı bir kasayla beraberiz. Fiyatını oranla da verdiği hissiyat gerçekten üst seviyede. Askeri sınıf bir dayanıklılıktan bahsediyorum ve bunun yanında 24.9 mm kalınlık 2.2 kilogramlık ağırlığıyla da çantanıza atıp rahat bir şekilde taşıyabileceğiniz ve boyutunu oranla gerçekten kompakt diyebileceğim bir bilgisayarla beraberiz. Klavye kısmında da tek renk RGB aydınlatmayı görüyoruz. Ancak WASD oyuncu tuşları şeffaf bir şekilde yapılmış. Bu sayede diğer tuşlardan ayrışıyor. Pek çok noktada da oyuncu laptopu olduğunu belli eden detaylarla karşılaşıyoruz. Ama dışarıdan baktığımızda bence gayet sade ve şık bir tasarımla geliyor. Klavye hissiyatı da oldukça başarılı. Touchpad boyutu, kullanım kolaylığı, tepkiselliği kusursuz seviyede, soğutma kanalları da kesinlikle yeterli. İki tane yanlarda, iki tane arka kısımda sıcak hava kanalları bulunuyor. Aynı zamanda alt kısımda da ufak ufak havalandırma kanallarına yer verilmiş. Giriş çıkış seçenekleri de oldukça zengin. 2 adet USB portu, yüksek hızlı Type-C girişlerini, HDMI 3.5 mm kulaklık jackını da görüyoruz. Şimdi performansa geçelim. Donanım kısmında Ryzen 7 nesil yüksek performanslı bir işlemci kullanılmış. Cinebench'te tek çekirdek 1500, çoklu çekirdekte de 13700'ü geçmeyi başarıyor. Geekbench'te de sonuçları görüyorsunuz. Dostlar, bu laptopu rakiplerinden ayıran en önemli artısı kesinlikle ekran kartı. Piyasanın en güçlü RTX 4060 ile Asus TUF A15'te karşılaşıyoruz. 140 Watt'lık bir 4060'tan bahsediyorum ve bu fiyat bandında hiçbir laptopta olmayan Advanced Optimus desteğiyle geliyor. Bu sayede dahil ekran kartı aradan çıkıyor. Yani 4060 monitöre direkt olarak bağlandığından laptoptan tam performans alıyoruz. Laptopun bütün gücünü kullanmamızı sağlıyor ama burada Asus'un özel yazılımı olan Armoury Crate'i mutlaka yüklememiz gerekiyor. Açıklamaya linkini koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. Armoury Crate'i açıyoruz. GPU kısmında Ultimate'i seçtiğimiz zaman Advanced Optimus devreye girecek. Bu sayede aldığımız FPS'ler %30 civarı daha da yukarı çıkıyor. Bu ciddi anlamda performansı arttıran detaylardan. Oyun oynayacaksanız yüksek performanslı bir uygulama kullanacağınız zaman mutlaka bu ayarı yapın. Laptopun içini açtığımızda 2 adet 84 bıçaklı oldukça güçlü fanlar ve koruma bloğunun altında 16 GB 4800 MHz 8x2 RAM'ler önümüze çıkıyor. 512 M.2 SSD'ye ek olarak da bir adet boşta olan M.2 yuvamız da var. Bu sayede depolamayı istediğimiz gibi arttırabileceğiz. Buradaki tüm yükseltmeleri de kendimiz yapabiliyoruz. Bu noktada Asus cihazımızı hiçbir şekilde garanti kapsamı dışında bırakmıyor. SSD'nin okuma yazma hızları da çok iyi seviyede. 32 GB'a kadar da RAM takviyesi yapabiliyoruz. Evet, oyun için mühendislik, mimarlık, grafik tasarım anlamında da en önemli faktör kesinlikle performans ama bunun yanında ekran kalitesi de bir o kadar önemli. 15.6 inç IPS Full HD 144 Hz'lik bir
paneli burada görebiliyoruz ve %100 sRGB renk gamutuyla gerçeğe çok yakın renkler verebiliyor. Burada kontrast, renk doygunluğu ve canlılık açısından da bu ekranın gayet başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. Parlaklık evdeyken kapalı ortamlarda oldukça yeterli ama gün ışığında dışarıda kullanırken pek yeterli gelmiyor. Burada mat bir panel kullanıldığı için yansımaları ciddi şekilde engelliyor. Gaming laptopu oranla ekran deneyimini ben gayet başarılı buldum. Ekran tarafındaki bir diğer artısı da G-Sync desteği. Özellikle e-spor, CS2, Valorant gibi yüksek FPS aldığımız oyunlarda G-Sync desteği ile 144 Hz'e optimize ederek görüntüdeki yırtılmaları ciddi şekilde engelliyor. Şimdi en önemli kısma, yani oyun testlerine geçelim. Laptop aldığımda toplulukta paylaşmıştım. Orada test etmemi istediğiniz oyunları yazmıştınız ve ben de hepsine yer vermeye çalıştım. İlk olarak sistemi en çok zorlayan oyunlardan biri, yani Last of Us'la başlayalım. Optimizasyon özürlüsü diyebilirim. Yani ısınmayı ve laptopun performansını en net şekilde görebileceğimiz oyunların başında geliyor. Olmazsa olmaz GTA 5'in benchmark testinde yapalım. Burada da alınabilecek en üst ayarları aldık ve testimizi başlatıyoruz. I'm just calling to say I PS2'de alınabilecek en yüksek ayarlarda ancak optimizasyon problemiyle karşılaşıyoruz. Burada FPS değerleri bence baya düşük. Bu FPS'lerin laptopla hiçbir alakası yok. Tamamen oyunun optimizasyon sorunundan kaynaklanıyor. Normalde 300 FPS'in üstüne rahatlıkla çıkabileceğimiz bir oyun. RDR2'de de en yüksek ayarlardayız ve özellikle sistemi en çok ısındıran oyunlardan biri. Oyun içi genel olarak 90 FPS'lerde gidip geliyor ki gerçekten iyi değerler. Kafa ütüleyen yüksek bir fan sesi yok. Ekran kartımız 70, işlemcimiz 85 derecenin üstünde. Kesinlikle sistemi en çok ısındıran oyun RDR2. İşlemci olarak 87-88 dereceleri sadece RDR2'de görebiliyoruz. Ama performansta hiçbir kayıp yok. Gayet akıcı ve stabil bir şekilde uzun saatler boyunca rahatlıkla oynatabiliyor. Oyun deneyimi gerçekten muazzam. Açıkçası Asus TUF A15'in en çok eleştirilen noktası ısınma sorunuydu. Ama testlerde gördünüz ve benim bir aylık deneyimimi hesaba kattığımda hiçbir anlamda ısınma sorunuyla karşılaşmadım. Burada söylendiği gibi 90 dereceleri kesinlikle görmüyoruz. Yani rakiplerinden soğutma tarafında geri kalır, hiçbir yanı yok. Güncellenen A15'te ısınma sorunu tamamen kalkmış durumda. Bu konuyu burada kapatalım ve bataryaya geçelim. 90 wattlık oldukça büyük bir batarya ile karşılaşıyoruz ve batarya performansı açıkçası beni gerçekten şaşırttı. Bir oyuncu laptopuna göre çok başarılı. Günlük kullanımda internette dolaşırken ortalama 6-7 saate varan ekran sürelerini rahat bir şekilde görebiliyoruz. Tabii ki çalışırken, oyun oynarken tam performans istiyorsak mutlaka şarjda kullanmak gerekiyor. Batarya olarak da benden tam notu aldı. Dolby
Atmos stereo hoparlörler var. Ses kalitesi ve ses yüksekliği ortalama seviyede. Oyun oynarken verdiği performans gayet yeterli ama müzik dinlemek, film izlemek için çok kaliteli bir hoparlör yok. Yani büyük bir beklentiye girmeyin. Şimdi Asus TUF A15 alınır mı derseniz fiyatını oranla düşündüğümde kesinlikle alınır. Eğer oyun için, üniversite için, özellikle de yazılım, mühendislik, mimarlık gibi yüksek performans isteyen ağır işlerde kullanacaksanız 4060'lı Asus TUF A15 taşınabilirlik ve performans açısından alabileceğiniz en iyi laptoplardan biri. Hem açıklama hem de yorumlarda en ucuz satın alma linkleri de olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve 4060'lı laptoplar arasında da Advance Optimus ekran kalitesi, batarya performansıyla da bir adım öne çıkıyor. Eksi olarak da hoparlörleri ekleyebilirim. Gerçekten kaliteli bir hoparlör istiyorsak Asus ROG veya MacBook Pro'lara yönelebilirsiniz. Son olarak da fiyatına oranla genel deneyimiyle bir not verecek olursam benden 9 puanı aldım. Laptop incelemelerinin devamı için de destekleriniz çok önemli. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kal.